Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Excel'de bir cari takip sistemi kuracağız. Kuracağımız bu sistem sayesinde kime ne kadar borcunuz var, kimden ne kadar alacağınız var çok hızlı bir şekilde tek bakışta görebileceksiniz. Otomatik hesaplamalar yapan bir sistem olacak. Eğer kendiniz de işletmenizde böyle bir sisteme ihtiyaç duyuyorsanız veya ön muhasebe olarak bu tabloların nasıl oluşturulacağını merak ediyorsanız bu video tam olarak size göre. Mutlaka dersin sonuna kadar videoyu izleyip tamamlayın. Şimdi boş bir Excel sayfası açalım. Sizlerle benle birlikte boş bir Excel sayfası açın ve bu tabloyu oluşturmaya başlayalım. Evet, Excel sayfamızı açtık. Şu an iki tane sayfamız var. Sayfa 1 ve sayfa 2 şeklinde. Biz bu sayfaların birine özet diyeceğiz. İlk sayfamıza özet diyeceğiz. Diğer sayfamızda hareket sayfası olacak. Burada da işlem hareketlerini kaydedeceğiz. Şimdi özet sayfasına gelelim ve sütun başlıklarımızı yazalım. İlk sütun başlığımız cari adı. İkinci başlığımız toplam borç. Toplam borç. Bir sonraki sütun başlığımız toplam alacak şeklinde ve son olarak bakiye şeklinde buraya sütun başlıklarımızı yazıyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra birkaç tane cari ismi girelim. ABC Kırtasiye diyelim. Ahmet, Yılmaz, Mustafa, Bedir, Zeynep, Akıncı, Ali, Mert şeklinde 5 tane cari ismi girdim. Daha sonra burayı tabloya dönüştürelim. Verilerden herhangi biri seçiliyken Ctrl A diyorum ve verilerin tamamını seçiyorum. Tablo olarak biçimlendir penceresinden herhangi bir tablo stilini seçip tablo oluştur penceresi açılıyor. Buradan üst bilgi satırı içeriyor diyoruz tablomuz. Tamam diyerek ilk tablomuzu oluşturuyoruz. Tabloyu oluşturduktan sonra tablo tasarımı sekmesinde tablo adına özet diyelim. Türkçe karakter kullanmadan özet şeklinde burayı isimlendirdim. Şimdi buraya tekrar geleceğiz. Şimdi hareket sayfasına gelelim. Buradaki sütun başlıklarımızı yazalım. İlk sütun başlığımız tarih. İkinci sütun cari adı. Üçüncü sütun işlem. Türü. Tutar. Varsa açıklama şeklinde buraya yazıyoruz sütun başlıklarımızı. Burayı hemen yapabiliriz. Tabloya dönüştürebiliriz. Tablo olarak biçimlendir diyorum. Buradan herhangi bir tablo stili seçtim. Tablom üst bilgi satır içeriyor diyorum ve tamam diyorum. Bu tablonun ismini de hareket olarak değiştirelim. Şimdi ilk veriyi birlikte girelim. Tarih olarak bugünün tarihini de girebiliriz ya da şöyle yapalım. 15-12-2025 dedim. Cari adı kısmına cari isimlerini gireceğiz ama burada şöyle önemli bir nokta var. Özet sayfasına geliyoruz. Bakın ABC Kırtasiye, Ahmet Yılmaz, Mustafa Bedir şeklinde cari isimlerini girdik. Hareket kısmına da biz Excel'in hesaplama yapabilmesi için aynı şekilde girmemiz gerekiyor isimleri. Aksi takdirde bir harf eksik olursa ya da bir boşluk olursa Excel hesaplamalarda hata yapar. Bu hatanın önüne geçebilmek için biz veri doğrulama kullanıyoruz. Bakın bu nokta çok önemli arkadaşlar. Buraya çok dikkat edelim. Burada isimleri yanlış yazmamak için veri doğrulama kullanırız. Veri doğrulama kullanarak bu hatanın önüne geçeriz. Şimdi veri doğrulamayı nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Cari adındayken veri sekmesine geliyorum. Veri sekmesinden sonra veri araçlarından veri doğrulamaya tıklıyorum. Veri doğrulama penceresinden izin verilen kısmı liste olarak değiştiriyorum. Kaynak kısmını da özet sayfasına gelip şuradan carileri seçip tamam diyerek carileri buraya getirmiş oluyorum. Bakın burada carileri artık görebiliyoruz. Ancak burada da şöyle bir durum söz konusu. Özet sayfasına geldik. Buraya Ayşe Metin diye bir isim daha eklediğimizi varsayalım. Hareket sayfasına geldiğimizde şimdi açılı listeye geliyoruz. Bakın bu isim burada görünmüyor. Bunun önüne geçebilmek içinse açılı listeyi biraz dinamik hale getirmemiz gerekiyor. Dinamik hale getirmek içinse özet sayfasına geliyorum.
carilerin bulunduğu aralığı seçiyorum. Daha sonra ad kutusundan buraya cariler şeklinde isim veriyorum. Enter'a basarak bu ismi onaylıyorum. Şimdi hareket sayfasına geldim. Yine cari adını seçtim. Veri sekmesine gelip buradan veri doğrulamaya tıklıyorum. Şimdi kaynak kısmını buradan siliyorum. Bunun yerine F3'e tıklayıp at yapıştır penceresinden, bakın az önce cariler şeklinde isim girdiğimiz için cariler ismi burada göründü. Cariler neresi? Bizim özet sayfasında A2 ile A6 arası, A7 arası şu an için. Tamam dedik. Bakın cariler geldi. Tamam dediğimde şu an tüm carileri görüyorum. Bir tane cari ekleyelim. Mehmet Aksoy diyelim. Hareket kısmına geldim. Bakın herhangi bir değişik şey yapmamama rağmen buraya Mehmet Aksoy'un geldiğini görebiliyoruz. Bu şekilde açılı listeleri dinamik hale getiriyoruz. Sizler de tablolarınızda bunu mutlaka bu şekilde kullanmaya dikkat edin. İşlem türü kısmında borç ve alacak şeklinde 2 tane işlem türümüz oluyor. Bunu da doğru girebilmek için veri doğrulamaya geliyoruz. Bunu da yine açılı listeye dönüştürüyoruz. Kaynak kısmına borç diyoruz. Nokta virgül bir boşluk koyduktan sonra borç alacak dedim. Tamam diyorum. Bak şimdi borç olarak seçebiliriz burayı. Tutar kısmına da herhangi bir tutar girelim. 12.500 şeklinde diyelim. Açıklama kısmına da 1000 nolu fatura karşılığı borç şeklinde ifade edebiliriz. Burayı siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Tekrar buraya geldik. İşte 16-12-2025 diyelim. Burada farklı bir isim seçelim. Ali Mert diyorum. Tekrar borç diyorum. Tutara da 7500 diyorum. Açıklama kısmına nokta yazıyorum. Tekrar doldurulabilir burası. 17-12-2025 Zeynep'i seçelim. Zeynep'in alacak işte bize ödeme yaptığını belirtelim. Alacak olarak veriyorum burayı. Ne kadar? 4500'lük bir ödeme yaptığını varsayalım. Buraya da 1000 nolu fatura karşılığı yapılan ödeme diyelim. Nolu fatura karşılığı yapılan ödeme dedim. Ve bu şekilde evet. 18-12-2025 son bir şey daha girelim. ABC Kırtasiye borç dedik. 7850 diyelim. Ve bu şekilde buraya verilerimizi girmiş olalım. Şimdi özet sayfasına gelip buraya formüllerimizi yazmamız gerekiyor. Toplam borç, toplam harcayacak ve bakiyeyi hesaplayacak formüller. Toplam borcu bulabilmek için bizim cari adı ve işlem türü olarak borçları bulmamız gerekiyor. Burada kullanacağımız fonksiyon çok topla fonksiyonu. Çok topla fonksiyonunun şu an için 3 tane. Bu tabi artabiliyor bizim kriterimiz arttıkça. Öncelik olarak aralık toplamını bulmamız gerekiyor. Aralık toplamı dediğimiz kısım şurada hareketler sayfasında tutarların bulunduğu bölüm. Bakın, hareket kısmında tutarların bulunduğu bölümü seçtik. Ölçüt aralığımız, birinci ölçüt aralığımız ne olsun? Cariler olsun. Ölçüt aralığı olarak carileri seçiyoruz. Cari adını seçiyoruz hareket tablosundan. Peki ölçütümüz ne bizim? Ölçütümüz şuradaki carinin ismi. Cari adı sayfasındaki isim. Şimdi bir ölçütümüz daha var bizim. İkinci ölçüt aralığımız da şöyle işlem türleri. İşlem türlerinden hangisi? İlk olarak borcu bulmak istediğimiz için çift tırnak arasında borç diyoruz. Bakın çift tırnak arasında borç diyoruz. Parantezi kapatıp enter'a bastığımızda bakın tüm carilerin borçlarını bu şekilde çekmiş oluyoruz. Şimdi tüm carilerin alacaklarını da çekelim. Bunun için de yine çok topla diyoruz. Aralık toplamı olarak yine tutarların bulunduğu aralığı belirtiyoruz. Birinci ölçüt aralığımız neresiydi? Cari isimleriydi. Ölçütümüz neydi? Carinin özet tablosunda carinin ismiydi. Noktalı virgül dedim. İkinci ölçütümüz ise işlem türleri. Şimdiki işlem türümüz ise yine çift tırnak arasında alacak olarak belirtip parantezi kapatıp enter'a bastığımızda
Bu şekilde alacağı da buraya yazmış oluyoruz. Bakiye için kullanacağımız formül ise çok basit. Borç eksi alacak deyip Enter'a bastığımızda bu şekilde alacağı bulmuş oluyoruz. Şimdi buraları para birimine dönüştürebiliriz. Giriş kısmına geldim. Buradan para birimini seçtim. Bu şekilde para birimine dönüştürdük. Hareket kısmında da tutarları aynı şekilde para birimine dönüştürebiliriz. Mesela burada şu an özet kısmında gördüğünüz gibi kimden ne kadar borcumuz var, kimden ne kadar alacağımız var tamamını görebiliyoruz. Özet bakiye kısmını da burada görüntüleyebiliyoruz. Tabloda bakiyenin toplamını görmek istiyorsak yapmamız gereken tablo seçiliyken tablo tasarımı sekmesinde buradan toplam satırını açmak. Toplam satırını açtığımızda şurada bakiyenin toplamını görebiliyoruz. Yine toplam alacağın da toplamını görmek istersek yine buradan toplamı seçebiliriz. Yine toplam borç içinde şurada toplama tıklayarak bunların toplamlarını burada görüntüleyebiliriz. Yeni bir işlem yapıp tablomuzun çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edelim. Hareket sayfasına geldik. Gördüğünüz gibi ABC Kırtasiye'ye ait sadece bir borç var. Özet tablosuna da dikkat ettiğimizde sadece bir borç olduğunu görüyoruz. Buraya bir alacak ekleyelim. Şöyle geliyoruz. İşte 20-12-2025 diyoruz. Yine cariler kısmından ABC Kırtasiye'yi seçerim. İşlem türünden alacağı seçelim. Ve buraya 2850 TL diye belirtelim. Borç karşılığı yapılan ödeme diyorum. Şimdi özet sayfasına tekrar geliyorum. Özet sayfasına geldiğimizde bakın alacağım buraya otomatik olarak eklendiğini görüyoruz ve bakiye olarak 5000 TL gibi bakiyenin kaldığını görüntüleyebiliyoruz. Alttaki toplam tutarlarında otomatik olarak hesaplandığını görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede kendi muhasebe programımızı oluşturmuş olduk. Buna benzer birçok program oluşturulabilir. Bunlardan istedikleriniz varsa bunu yorumlar kısmında bize belirtin. Belki bir sonraki videoda sizin istediğiniz sistemi oluşturabiliriz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.